Merhaba. Bugün sizlerle kanser hastasında beslenme konusunu tartışmak istiyorum. Oldukça önemli bir konu aslında. Belki de birkaç başlığa ayırıp incelemek lazım. Bunlardan ilki kanser olmamak için nasıl beslenmeliyiz? Beslenmemizde nelere dikkat etmeliyiz? İkincisi ise bir kanser hastası bize geldiğinde beslenme ile ilgili ona neler önermeliyiz, neler önermemeliyiz? Çünkü gerçekten çok tartışmalı bir konu. Yayınlarla desteklenen bir takım bitkiler var. Yayınlarla desteklenmeyen, sadece halkımız arasında konuşulan bazı bitkiler var. Hemen hemen her hasta bize tedaviye geldiğinde aslında bunlarla ilgili soru soruyor ve çok yanlış duyumlar birbirleriyle konuşarak da birbirlerini etkileyebiliyor hastalarımız. O yüzden aslında kendi onkoloji doktoruna mutlaka sorması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Ya da bakanlık onaylı bir sertifikası olan bitkisel tedavi yapan doktora danışmasını istiyoruz genellikle. Öncelikle bahsedeceğim konu kanser hastası olmayalım diye nasıl beslenelim? Aslında bu konuda hem medyada hem gazetelerde çok sayıda uyarılar görüyoruz. Obezite maalesef günümüzün sorunlarından bir tanesi. Şişmanlık, obezite kanser riskini arttırdığı ispatlanmış ve pek çok sayıda çalışmayla desteklenmiş bir kronik, yani uzun süreli sağlık problemi aslında. Bu yüzden de obezite bizim gerçekten ülkemizin de sorunu olmaya başladığı için, özellikle fast food tarzı dediğimiz doymuş yağ asitlerinden zengin gıdalarla beslendiğimiz için çok sık görülen bir sorun artık günümüzde. Obeziteden uzak durmak için neler yapmalıyız? Bir kere mutlaka fiziksel aktivitemizi arttırmalıyız. Belirtilen sağlıklı kilo çerçevesinde olmalıyız. Sadece kanser değil, birçok kalp hastalığı, tansiyon, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği, metabolik sendrom dediğimiz olayların hepsi aslında kilo ile ilişkili. Bu yüzden de beslenmemizde bizler yağlı gıdalardan uzak durmalıyız. Sebze ağırlıklı, aslında Akdeniz tipi diyet uygulamalıyız. Proteinimizi alacağız ve beraberinde Akdeniz tipi diyet uygulayacağız. Fast food tarzı dışarıda yemek yemekten kaçınacağız. Bunun dışında kanser olmamak için sigara vesaire de var ama bugünkü konumuz beslenme olduğu için buna önem vermek istedim. Mevsiminde taze sebze, meyve tüketmemiz gerekiyor. Özellikle sebze ve meyveleri mevsim dışında tüketmemek lazım. Mesela biz yaz aylarında domates, salatalık tarladan ulaşabiliyoruz ülkemizde. Ama bir kış döneminde bunları çok fazla tüketmememiz gerekiyor. Özellikle katkı maddeleri içeren gıdaları çok tüketmememiz gerekiyor. Nedir bunlar? Hazır market gıdaları, hazır halde satılan, aslında çalışan insanlar için çok büyük kolaylık tabii. Marketten al, pişir, ama katkı maddeleri çok olan gıdaları da tüketmemeye dikkat etmeliyiz. Gelelim ikinci konumuza. Bu aslında çok önemli bir konu. Kanser hastasında beslenme. Hastayı ilk gördüğümüzde biz onkoloji doktorları mutlaka boy ve kilosunu ölçüyoruz. Hastaya kilo kaybı olup olmadığını sorguluyoruz. Çünkü kanser hastası bize kaşeksi dediğimiz aşırı kilo kaybıyla da gelebiliyor. Ve kaşeksisi olan hastalarda mutlaka beslenme desteği yapıyoruz. Özellikle de son 3 ay içerisinde %10 ve üzerinde kilo kaybı varsa hastanın, bu hastalara mutlaka beslenme desteği uyguluyoruz. Bizler de yapıyoruz bunu. Bazen diyetisyenlerimizle ortak da destek tedavi uyguluyoruz. Hasta kemoterapi alacaksa bir takım şeyleri kısıtlıyoruz. İmmünoterapi alacaksa veya akıllı ilaç tedavisi alacaksa onlarda çok daha farklı etkileşimler var. Genellikle en çok hastada kısıtladığımız şey, artık günümüzde herkes biliyor aslında, greyfurt suyu. Ben aynı zamanda farmakoloji ihtisaslı biriyim. 2 yıl kadar farmakolojide çalıştım. O yüzden ilaç ve ilaç yan etkileri konusunda aslında hastalarımı biraz daha uyaran bir hekimim. Greyfurt suyu mikrozomal enzim üzerinden etki eder. Yani karaciğerdeki ilaç metabolize eden yolaklar üzerine etkili olduğu için
kemoterapi alan hastalar tüketmemeli. Sadece kemoterapi değil, bazı antibiyotiklerle bile tüketilmemesi gereken bir ürün. Çok doğal, hani normalde kimse düşünmez. Greyfurt suyu konusunda özellikle hastalarımızı uyarmak istiyorum. Nar suyunu soranlar var, portakal suyunu soranlar var. Narla ilgili de tek tük çalışmalarımız var. Onları da çok fazla tüketmesini istemiyorum hastalarımın. Aslında tek tek besin konuşmayı çok sevmiyorum. Çünkü doğru değil. Bakın, biz hangi ilaçla, hangi bitkinin etkileştiğine aslında bir takım rehberlerden bakarak karar veriyoruz. Binlerce ilaç var, on binlerce ilaç var. On binlerce de yediğimiz şey var. Bunun hangisi hangi ilaçla etkileşiri bir kişinin aklında tutmasına imkan yok. Dolayısıyla ya bu etkileşimlerin olduğu kitaplardan ya da artık günümüz internet çağı, neden çekiyoruz bu videoları? İnternetten bakıyoruz ilaç etkileşimlerine ve hastalarımızı uyarıyoruz. Gerçekten önemli bir konu. Tabii ki destek tedavi çok önemli. Bakın, kaşeksi dedik, kilo kaybı dedik. Hastanın beslenmesini tam yapmasını istiyoruz. Özel bir takım ilaçlar kullanıyoruz ve bunların yanında beslenme desteği mutlaka veriyoruz. Ama bunu ben her onkoloji hastasının, her kanser hastasının doğru yapmasını istiyorum. Bunu yapabilmenin tek yolu da aslında tıbbi onkoloğu, yani onu tedavi eden, her şeyini bilen doktorla yapması gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle kanser hastası ve beslenme çok önemli bir konu. Çok sayıda video var internette ama hepsi doğru değil. Bitkisel etkileşimler ve ilaç etkileşimleri, bakın, gün be gün değişen bir konu. Mesela bana hastalarım çok soruyor. Yüksek doz C vitamini. Evet, çok etkili bir tedavi değil ama yeni yayınlarda etkili olduğunu gösteren çalışmalar var. Yani dün kötü dediğimiz, etkisiz dediğimiz bir tedavi bugün etkili şekle gelebiliyor. Kurkumin, keza zerdeçal. Gene preklinik, yani hayvan çalışmalarında ya da çok sayıda hastada olmayan, kısıtlı sayıda hastada yapılmış çalışmaları var. Kanser hücreleri üzerinde pozitif etkileri olduğuna dair. O yüzden dediğim gibi her gün değişen yeni bilgi çağındayız. Mutlaka tek tek kullandığı ilaçları hastanın bir kefeye koyup doktoruyla tartışması gerektiğine inanıyorum. Ve ben bazen hastalarıma bu konuda çok uyarılar yapıyorum. Derneğimiz vasıtasıyla da yapıyoruz. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği'nden beslenmeyle ilgili çok güzel uyarılarımız var. Bunları da ben hastalarımın aslında takip etmelerini öneriyorum. Buradan yaptığımız gibi oradan da yapıyoruz uyarılar. Bir de şeker konusundan çok kısaca bahsedelim. Aslında çok girmek istemiyordum ama açık söyleyeyim, çünkü çok şey duyuyorsunuz bununla ilgili. Kanser hücresi şekerle beslenir. Tüm hücreler şekerle beslenir. Kanser hastasında şeker kesin yasak değil. Normal insanların kullandığı gibi, yani aslında doğal tüketmek lazım. Meyve şekeri şeklinde alabilirsiniz. Çok fazla miktarda tüketmeseniz olur ama tümden de yasak değildir. Bakın, benim tedavi ettiğim mesela gelen hastalar var. Duymuş bir yerden hasta diyor ki ben ağzıma baklava koymuyorum, kadayıf koymuyorum. Ya tamam da bakın, bir hasta hiç bunu tüketmeyecek diye bir şey yok. Tüm hücreler şekeri kullanıyor. O yüzden de biz bunun ne kadarının kana karışıp kan şekerini ne kadar yükselttiğini zaten bilmiyoruz bile. Dolayısıyla tamamen yasak değildir. Ben bu videomuzun sonunda aslında tüm hastalarımıza, kanser olmuş olmamış sağlıklı insanlara da tavsiyede bulunmak istiyorum. Obeziteden uzak duralım. Yağlı gıdalardan uzak duralım. Dışarıda yemek yemekten kaçınalım. Yiyeceksek de daha çok Akdeniz tipi bir diyeti tercih edelim. Sebze meyveden zengin diyeti, proteinli diyeti tercih edelim. Ve kanser hastaları değişik tedavileri kullanmadan önce, bitkisel tedavileri mutlaka tıbbi onkoloğundan ya da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış ve bu tedavileri verme yetkisi olan kişilerden destek alsınlar. Eğitimsiz kişilerden uzak duralım. Ben hepinize gene kansersiz ve sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.